Herkese merhaba. Bugün Bali güncel market fiyatları çekeceğiz sizlere. Burası Bintang Süpermarket. Bali'de 2 tane şubesi var. Bir tanesi Ubud'da, bir tanesi Seminyak'ta. Biz şu an Ubud'daki şubesindeyiz. Nispeten daha uygun fiyatlı olan bir süpermarket ve lokallerin de tercih ettiği, sık sık alışveriş yaptığı bir market. Hadi şimdi fiyatlara bakmaya gidelim. Meyvelerle mi başlıyoruz? Ya da etle başlayalım. Gel herkes eti merak eder. Burası balık reyonu. Mesela şöyle bir steak 129 rupi. Burada taze tuna çok güzel. 31K. Farklı balıklar da var. 33K. Burada dana etleri var bunlar. Çeyrek kilosu 250 gramı 61K. Bir bütün tavuk 50K. Tavuk kıyması 61,5K. Tavuk göğsü var 68K. Bu şey mi? Taşlık mı? Taşlık Ciğer galiba. mi? 37,5. Galiba. Bu pirzola sanırım. Tavuk pirzolası. 49. 49,5K. But 28. Feet 28,5. Head. Kafa da var burada 16. Evet. Kafa da yiyorlar. Burada domuz eti var. Boş ver. Domuz etini boş ver. Tavuklar burada ilaçlanmıyormuş. Öyle bir yasakmış yani ilaçlamak. O yüzden tatları falan güzel yani. Evet, burada Türkiye'de çok pahalı olan bir şey kuşkonmaz. Asparagas yani asparagus. Burada şöyle demeti 10K. Demetinde de 4-5 tane belki 6 tane oluyor. Burada marketlerde hep böyle aloe vera var. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama belli ki yemeğini yapıyorlar. 1.390K. Tabii bunlar hep 100 gramı. Pırasa 2.850K. Salatalıklar burada ya böyle küçükler var ya çok büyükler var. 45K. Burada çok fazla Asya usulü mantar var. 16.5K mesela şu. Bunlar daha lokal büyük salatalıklar. Gerçekten bunlar çok büyük ve çekirdekli oluyor ve çok daha uygun 1.600K. Bu şey ama 100 gramı böyle. Evet. Yani bir sıfır daha ekleyeyim buraya. Havuç 500 gramı 25.500. Çeri domatesler ithal sanırım bunlar ve daha farklı fiyatları lokallere göre. Mesela şu 34K paket halinde. Mesela şu çok özel paketlemişler ve bu 60K. Burada böyle paketli domates var. O da 33.900K. Lokal sebzelere gelirsek farklıları da var. Bizim bildiklerimiz de var. Nane çok bolca var burada. Mint diye geçiyor. 4.5K bu paket halinde böyle. Mesela şöyle bir karışık salata yapmışlar. Hazır. 24.5K. Şurada şöyle ıspanak var. English Spanish diye geçiyor. 18K. Roka. Roka da 6.5K. Onlu yumurta 27,5K. Bu arada bunlar daha böyle sokak aralarında satılan yerlerde daha uyguna bulabilirsiniz. Çeşit çeşit burada çok fazla ördek yumurtası var. Bıldırcın yumurtası var ama ördeği çok fazla tercih ediyorlar. Mesela ördek yumurtası gösterelim bir tane Emre. Biz bir kere aldık. Hiç yiyemedik. Hiç bize hitap etmiyor. Kaç para bu? Bunun fiyatı da 20K civarında. Burada şey var, mandalina var mesela. Bunlar aşırı pahalı. 57K kilosu. Mesela şu belimbing dedikleri yıldız meyvesi. Kesince yıldız şeklini alıyor. Şöyle diyeyim yani. Ve 19.5K kilosu. Avokado. Avokadolar da bence çok uygun değil burada. 7.850K. Mangolar aşırı pahalı anlam veremediğim şekilde. Mesela şunu tartmışlar. Bir adet kaç diyor? 29-30K. 30K yarım kilo. Kilosu kavunun 20K. Ejder meyvesi burada çok fazla çıkıyor. Kilosu 25K, 25.926K. Papaya bizim her gün tükettiğimiz en uygun fiyatlı meyvelerden. Kilosu 24K diyebiliriz. Muz, çeşit çeşit muzlar var. Şöyle bunlar aşırı lokal. Biraz daha şeyler var, ithal var. Onlar bitmiş sanırım. Evet. Kaç mesela Emre? Muzlar da şöyle 4-5 tane oluyor bir dalda. Yaklaşık 25-30K onlarda. Mesela böyle karpuzu dilimlemişler. Şu şekilde 20K diyebiliriz. Evet, burada lokal bir meyve var yine. 30K, 29K diyor. Bu neydi bunun adı? Bu nedir? Bu nedir? Nedir? Ben unuttum Greyfurt'a bunları. benziyor. Greyfurtumsu ama daha farklı bir şey bu. Yazmıyor azı. Patates temel besin maddesi 22,5K. Domates 100 gramı 3K diyebiliriz. Evet, soğanın 100 gramı 7. Ananas tanesi 27 mi? Evet 27K. Burada ithal meyveler şeyden geliyor, Avustralya'dan geliyor genelde ve aşırı pahalı. Mesela elmanın kilosu var 73K yani.
Wow. Evet. Çok pahalı. Aynen, mesela çok pahalı olunca da şey oluyor, mesela 100 gramını yazıyorlar. Bu da kilosu neredeyse 60K. Evet. 100 gramını yazıp böyle hile yapmışlar orada. Burada kilosunu. Bu arada bu şeymiş. Sanırım kırmızı kivi dedikleri şey. Bakın ben bunun içini gördüm. Kırmızı çok garip bir, zaten üstünde tüy olmayan bir kivi ve kilosu 140K. Bak İnanılmaz. fiyatına bak. Narın fiyatına bakın. Narın fiyatı 150. 153K. Ama bizim narlar gibi de değil. Daha farklı bir üstü var. Portakal. Bakın portakal 84. Gerçekten çok pahalı. Ya bunları zaten kendi yerel halkı yemiyor. Avrupalılar yiyor bunu. Ya da aşerenler yiyordur yani. İlk geldiğinde ben de aldım. Adet aldım ama gene de çok pahalı tutmuştu. Burada limonun 100 gramı 4. Bu lokal çok değişik bir meyve ama ben de bilmiyorum. Tadına bakamadım. Biraz değişik geldi. Nasıl yeneceğini de bilmiyorum. 52K. Belki ne olduğunu bilenler yazar bunu. Ben hayatımda ilk defa gördüm. Her markette böyle yemeğe hazır meyve reyonu oluyor. Mesela burada şöyle bir potpourri yapmışlar meyveden. 17K. 17K. 17,5K. Üzüm var. Üzümün fiyatı yazmıyor mu Üzüm aşkım? pahalı ama mesela şöyle az bir şey yapmışlar. Kaç? 17,5K. 17,5. Aşkım bu üzümlerin fiyatı yok mu? Ya tartılıyor herhalde bu. Çilek de pahalı burada bayağı bir. Fiyat? Yazmıyor. Yok, pahalı değilmiş aslında, 22. Blueberry her ülkede olduğu gibi burada da pahalı, 53. Hurma kilosu 34,5. Papayanın burada böyle dilimlenmiş de alabiliyorsunuz. Kavun yine aynı şekilde dilimlenmişi. Evet, meyve reyonundan çıkabiliriz. Şimdi meyve suyu ve yoğurtlara bakacağız, sütlere bakacağız. Meyve suyu yani biz bunları çevirmeyelim, böyle gösterelim. Biz tüketmiyoruz çünkü. O yüzden belki fikir olur. Biz sütlere gelelim. Sütler önemli. Sütler burada gene Türkiye ile aynı gibi. Bakın mesela 20K. Şunlar Greenfields diye bir marka, 11.900. Şu 29,5. Burada strawberry ve çaklıtlı var, 32. Şurada çok daha büyük boy 2 litre var. bunlar. 2 litre mi? Evet. 58. Emreciğim şu ne? Benim bir şey dikkatimi çekti. Meyve suyu mu bu? Pineapple. Böyle, Beş bidonla litre. mı? Evet, bidonla 5 litrelikmiş o. Wow. Bunu şeyler Amerikan alıyordur ya. ailelere de Aynen olsun bu diye. arada, evet. 111. 2-3 litreymiş. İnanılmaz. Buradaki buzdolaplarına sığmaz bu arada bu. Çok fazla veganlık, vejetaryenlik olduğu için soya sütü göstereyim. Şöyle 38. Bakın bu da Avustralya markası. Australian Milk diyor. O da 53K. Biraz daha pahalı. İthal olduğu için muhtemelen. Yoğurtlara geçelim Emre. Şimdi burada Türk yoğurdu var. Evet, Türk yoğurtları. Türk yoğurtları var burada. Siz kabına bakmayın, takılmayın. 114. Yoğurt burada çok pahalı. Ve kaç litre bu? Bir kilo. Yani Çok az. Benim için hiçbir şey yani. Zaten 2 tane marka var burada. Daha uygun fiyatı var mesela. Şu marka uygun. 40 kilo. Bu da yarım kilo sanırım. Burada yoğurtlar çok pahalı. Bu arada peynirler de çok pahalı burada. Balıkesir Belediyesi buraya el atsın. Ya da atmasın, kalsın böyle ya. Bozulmasın. Ama cidden buraya bir Türk markası gelse iş yapar. İnanılmaz pahalı ve hani bu nedir yani? Bir de şey boyutu bize uymuyor. Biz bunu bir yemekte bitiririz. Elimi yıkıyorum ama. Bence burada balibeli olmamamızı sağladı. Bunu alacağım ben. Buradaki bence Bali'deki en güzel şeylerden biri. Bizim neredeyse Bali'de 2 ayımız oldu ve hiç Balibeli olmadık. Hani arada böyle benim karnım ağrıdı ama normal Türkiye'de ne kadar ağrıyorsa o kadar sıklıkla ağrıdı. Ben bunun işe yaradığını düşünüyorum. Bu Japon menşeili bir probiyotik ve vitamin markası. Asya pazarında çok bilinen bir marka. Bundan her gün bir shot alıyorsunuz ve hem bağışıklığınız güçleniyor hem de bağırsaklarınız çalışıyor. Bence biz bunun sayesinde balibeli olmadık. Henüz olmadık ama dikkatli ettik. Gel. Ben bunu alacağım bu arada. Onun dışında peynirlerden bahsedelim. Burada doğru düzgün peynir bence yok. Mesela şu krem peynir mesela şunlar. Şu krem peynirler çok az gramajlı. Yani kaç gram Emre bu? 125 falan galiba. 125 gram civarı 48K, 48,5K. Oldukça pahalı ve gerçekten bir kahvaltıda biter Türkler için. Burada biraz daha kaliteli peynirler var. Şöyle mesela ne peynir bu? Clean More Cheddar. Cheddar'mış mesela 100K. Şu Maluku Cheese diye bir şey bilmiyorum 100K. Şu nedir? Yani işte beyaz peynir, ben de bilmiyorum tam ne olduğunu. Fiyatlar böyle. Burada aynen burger peyniri 102K ve bu kaç gram ya? Çok az yani. Şurada beyaz peynir gördüm. Türk usulüne benzeyen bir peynir nispeten 77.900. Şu keçi peyniri 200 ve bu kadarcığı.
Yani bu 450 TL falan ediyor sanırım ya. Türkiye'de de öyle olmuş olabilir ama. Bilmiyorum gerçi, evet, Türk fiyatlarını unuttum ben. Bu sanırım hellim mi oluyor? Halloumi. Kıbrıs stil. Aynen bu hellim. Vay 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 Kıbrıs. 127,5K. Tereyağlarına geçelim. Biz genelde şundan aldık, bir kere aldık 77K 200 gramı. Bunun tadı falan fena değildi, güzeldi. Bu arada bu margarin gibi görününe Yok, bakmayın, tereyağı. bu tereyağı. Bizdeki margarin kalıbıyla. Şu buranın lokal markası 76K. Onun dışında şöyle biraz daha gramajı büyük ve Fransız malı tereyağı var 223K. Burada en ucuz diyebileceğimiz peynirler şunlar. 39,400 mesela, bildiğiniz üçgen peynir. Şu bizde de olan kiri sürmelik, yaklaşık 6 tane falan var sanırım içinde. 40. Şu çocuk peyniri mesela böyle içine 4 tane stick koymuşlar. 44,400. Aynı şekilde şu lavaş grit 37. Bu şekilde fiyatlar. Biz atıştırmalık burada çok almadık, o yüzden çok göstermeyelim ama en bilinen markaları falan bir bakalım şöyle. Biz burada sağlıklı atıştırmalıklar çok aldık. Farklı çeşitler. Mesela Lotus'lara evet. falan bakalım. Türkiye'de Makro Center'da bunlardan bol bol var. Evet, 50K falan Lotus var. Evet, 49,5 50K. Ben mesela şu sağlıklı atıştırmalık olarak şunlardan denedim. Şu içeriği temiz bir marka gelirseniz. İçine dolu bayağı. Evet, bayağı dolu bu arada. 35. Ama şunu da deneyelim dedik. Bu kadar güzelken bu nasıl bu kadar kötü olabilir diye inanamadık. Fark var arada ama almak isterseniz şunu tavsiye ederiz biz. Onun dışında yine aynı bu temiz içerikli atıştırmalık markası Ladang Klima, Endonezya ürünü bu arada. Bunun şu kurabiyelerinin de ben ChatGPT'ye içeriklerine baktırdım. Gerçekten çok temiz içerikleri. Fiyatları şu şekilde. İkisi de çok lezzetli ama bu favorimiz. Şunu denedik biz. Bali yapımı bir atıştırmalık. Zaten görüyorsunuz kecak dansı yapan bir ablamız var. Yani abur cubura göre kirli bir içeriği yok. Ev yapımı lokal kurabiye diyebilirim. 26,5. Ben bir de şundan denedim. Bunu çok beğendim. Bunun da içeriği çok temiz. Anneler çocuklarına temiz içerikli cookie versin diye yapılmış bir markaymış. Ve kaç para bu? Yazmıyor şu anda. Allah Allah, ne yapacağız? Sanırım 25-30K civarıydı bu da ama. Bence de. Evet, burada akıl almaz bir cips var. Yani burada aklınıza gelebilecek her şeyin cipsini yapıyor. Endonezyalılar cipsi çok seviyormuş. Benim de en sevdiğim cips bu oldu. Tempe. Tempe de değil mi? Evet. Tempe. Ben buna bayıldım. Her gün bir paket yiyorum neredeyse. Soya kızartması diyebilirim. Proteini çok yüksek bir kızartma. Sadece bazı markalar aşırı yağlı. Ona göre yağsız bir marka bulmaya çalışıyoruz biz de. Burada aklınıza gelebilecek her türlü meyvenin de cipsi var. Şunlardan aldık Salak mesela. meyvesinden. Salak meyvesinin cipsi 31,900. Jackfruit aldık. Bunu hiç beğenmedik. Şunu her gün alıyorum. Bence yani kokonat cipsi almak isterseniz en iyi markalardan bir tanesi bu. İçeriği çok temiz. Yani sadece kokonat ve kokonat suyu, şekeri falan var içinde. Şöyle meyve kuruları var. Bunlar biraz daha tabii premium oluyor. Evet. Paketlemesinden belli zaten. Aynen. Onun dışında şöyle daha şeffaf, açık paketlemeli olan cipsler lokal kızartmalar oluyor ve çok yağlı oluyor. Onun bilgisini vereyim. Mesela burada böyle bir muz cipsi var. Sanki şey gibi duruyor. Balık. Yosun cipsi, Evet. Balık cipsi gibi duruyor. Kızartma olunca hepsi aynı şeye benziyor zaten. Ve 22K diyebilirim buna. Şu. Biz bir kere bundan aldık. Burada tatlı patates cipsi var. Yani bence güzel bu arada. Normal cipsi alacağınıza daha doğal. Sadece biraz tabii ki de yağlı. Bu da 29 ama gerçekten içi şuraya kadar falan dolu. Bir de burada Endonezyalılar şöyle bir şey çok tüketiyorlar. Şu onların atıştırmalığı böyle hamur. Ama tadı çok lezzetli. 15K mesela. Ve bunun böyle açık hali de var. Tabii bunların gramajları daha büyük oluyor ve fiyatları daha düşük oluyor ama bu şeffaf paketler çok daha yağlı oluyor. Bilginiz olsun. Burada da karides çipsleri var. Mesela o da 27,800'müş. Burada çokça görebileceğiniz şu Yava diye bir marka var. Bali'de çok popüler. Kaju mesela 275 gramı 127,5. Burada boy boy kajular var. Bu da 75 gramı 38,5. Güzel ama tabii bunlar. Burada da böyle ekmekler alıyoruz biz genelde. Çok ekmek yenmiyor burada. Fiyatı da 42,700K. Şöyle hamburger ekmeği var 42,700. Mesela şöyle bir baget ekmek 19. Burada çok fazla ekmek tüketilmiyor. Pirinç yeniyor. Turistler alıyor ekmeği. Aynen. Cips reyonu mu? Emre'nin favorisi var şurada. Bu Hollanda markası.
Van Landa Company diye biraz daha premium bir cips. Fiyatı da 22.200. 200. Ya Pringles'lar burada ucuz bu arada Türkiye'ye göre bayağı ucuz. Ben şaşırdım hatta. 25K falan yani uygun gayet. Lay's'ler çok pahalı garip bir şekilde inanılmaz 200 yani. TL falan. Bakın 95K nasıl olabilir bu? Aklıma Made in USA yazıyor ayrıca da üzerinde. Granolalarda da yine bu Java markası Endonezya üretimi. Bunlar çok popüler. 37.800 mesela böyle termos da hediye ediyor. Burada bizim bir favori markamız var. Şu markayı şiddetle tavsiye ederiz. Aşırı lezzetli. 69,5 mesela bu. Ama 400 gram bu. Bizim favorimiz Han ve Seed markasının. Buraya gelirseniz mutlaka bunu deneyin. İçeriği aşırı temiz bir Hindistan cevizi granolası diyebilirim. Bu da 24K. Çay reyonundayız. Çay burada bence aşırı pahalı. Bize göre tabii. Yani biz çay memleketi olduğumuz için. Burada mesela bizim Sri Lanka'dan tanıdığımız Dilmah markası var. Sri Lanka'nın Sri Lanka yapımı değil mi bu? Evet, Sri Lanka yapımı. Çok Sri Lanka ucuzdu çayı. orada. Orada çok ucuz tabii, burada pahalı. 108K. Biz şundan içiyoruz. Şöyle aslında Lipton markasının ama Sir Thomas Lipton adı altında böyle imzalı falan çıkmış. Bu Dilmah'a göre çok daha uygun 61 ve tadı gayet güzel. Ama Dilmah'ın Earl Grey'i gerçekten çok daha iyiydi tabii ki de yani. Sri Lanka olduğu için. Normal 22,5. dümdüz çay. Aynen 22,5. Şimdi kahve reyonunda şöyle bir kıyaslama yapmak için Türkiye'de de olan markalardan gösterebiliriz. Mesela Nescafe Klasik granül kahve klasiktir. Bizdeki paketlemeden biraz daha farklı. 90 gramı 51K. bak burada 90 yazıyor ama buraya 100 yazmışlar. Şöyle Nescafe Gold'un kavanozları var. 145'miş bu. Şu da 131 sanırım. Burada dünyanın en pahalı kahvesi diye bilinen Yuvak kahvesi var. Kedi boku kahvesi diyorum ben onlara. Fiyatlarını göster Ebrar'cığım gel. Markadan markaya şeye göre değişiyor. Biz daha hiç denemedik. 180. French press lazım. Deneyemedik o yüzden. Evet, böyle kapsül şeyleri de var mesela. Onlar bir tık daha pahalı. 70K'ymış 60 gramı. Evet, konserve bölümüne geldik. Ve ilk başta gözümüze ne çarpıyor? Dın 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 dın. Burcu domates salçası. 36,5K. Bu Endonezya'da gördüğüm tek Türk markası. Burcu bütün ürünlerini getirmiş. Teşekkürler, helal olsun diyoruz Burcu. Made in Burhaniye, Balıkesir. Burhaniye, Balıkesir. Evet. Burada humus var, Burcu konserve ve yani ben Türkiye'de bile görmedim bunu. Nohut var, 24. Heinz'in çok çeşitli ürünleri var. Mesela konserve spagetti, konserve kuru fasulye, konserve yemek, konserve çorbaları çok garip ve fiyatları da oldukça pahalı. Kendiniz yapsanız daha ucuza gelir evde. Bu 28 mesela. Burada garip bir şekilde meyve konserveleri var. Portakal konservesi, ananas pineapple konservesi, kayısı konservesi. Burada rambutan meyvesinin konservesi 57'ymiş. King Longan diye bir meyve, bilmiyorum bile meyvesini. Çok garip bir şekilde böyle meyvelerin konserveleri var. Mesela burada şeftali konservesi. En çok yediğimiz ton balığı bu. Fiyatı kaçtı? 35K civarı falandı mı galiba? Onun dışında burada çok çeşitli soslu konserveler var. Onlara dikkat edin. Ve yani üzerine light yazması lazım. Ton balığı konservesi olması için. İçinde karışımlar olan konserveler de var. Mesela şunlar gibi aynı böyle göründüğü gibi çıkıyor. Zeytin var. Evet, zeytinler. Böyle Edremit usulü. 83,5. Burcu kırma. 28.300'müş mesela bu. Burada siyah zeytin var. 38.300. Burada 39'a var. 56'ya var. Bu şekilde zeytin fiyatları da. Tamam, gel makarnalara bakalım. Temel besin maddesi. Türkiye'de olan Barilla 34,5. 39. Peki biz burada ne alıyoruz? Biz burada şunu aldık. Güzel tadı gayet. Çok da ucuz. 8.900. Lokal bir marka. Şu markadan da aldık burada. 28,5 bu da. Aman bir tat farkı yoktu bence. Kendi üretimleri pirinç reyonundayız. Natural rice demiş. 29,5 1 kilo. Burada black rice'ları var bunların. Bu black rice'lar çok protein oranı yüksek pirinçler oluyor. 39'muş bu da. 27,5 var burada. Böyle daha büyük kilolukları var tabii ki de. Mesela orada 268 yazıyor şu kocaman olanı. 5 kiloymuş bu. Yağdan devam edelim. Yağlar önemli. Burada normal yağlar var. Ayçiçek yağı var. Şöyle fiyatlar. Kızartma yağlarını daha böyle plastik daha kalitesiz olarak satıyorlar. Ve burada çok fazla kızartma cips olduğu için de sanırım böyle alıyor lokal insanlar.
Biz zeytinyağına bakalım istersen. Airbnb'den Airbnb'ye taşıyabileceğiniz. Yolda bir şey olmayacak başına Evet, gelmeyecek. yani uzun bir ay kalıyorsanız Bali'de ben bunu tavsiye ederim. Mutfakta yer tuttuğunuzda çok pratik oluyor. Gerçek, orijinal diyebileceğim tarzda zeytinyağları var. 90'mış bu ama 250 ml yazıyor burada. 500'ü 167 diyor. Burada 1 litre farklı bir marka var, 249 diyor. Biraz böyle kovalak bir şey bu da. Trüflü mayonezi ne yapayım yani ben? Trüf bile sevmem. 218'miş. Coconut oil 70. Bakın burada da kokonat. Bizim biraz Türkiye'de kokonat oil'lar böyle revaçta ve pahalı. Mesela onu göstermek isterim. 500 ml 999,5 100 diyebiliriz. Şurada biraz daha küçüğü var 68. Bakın avokado yağı var. Görmemiştim ben bunu daha önce. 182,900. Türk markası gibi Kent. Allah Allah. 189,500. Ve bakın ne dikkatimi çekiyor. Ergen kızların rüyası, BTS kahveleri. Hiç bilmiyorum bunların adı ne ama böyle şeyler var burada enteresan. Evet yani biz hiç içmiyoruz böyle şeyler. Bir kere şunu aldık, şunu gösterebiliriz size. Avustralya ürünü. Soda aslında, soda markası. Böyle çok premium duruyor yine. Belki farklıdır diye şöyle bir tadına baktık ama yani bildiğiniz limonlu freşe. Ben şunun tadına baktım. Emre şunun tadına baktı. Baktım. Bunda adı bir bu arada, alkol yok içinde. Aynen, tadı yani sıfır alkollü bir şey gibi. 27,5 bu arada bunlar. Bakın burada Türkiye'de olmayan garip bir şey var. Sütlü hurma, hurma sütü. Değişik bir şey. Şu marka çok güzel. Biz bu üçünü de içtik. Bu ikisini hiç beğenmedik. 9,60. Ama şu Endonezya yapımı o kadar güzel ki Zaten böyle. bitmiş bak. Evet bu bitmiş. Ya böyle anneler şey yapar ya, sıcak süt kaynatır. Aynı onun gibi çok güzel bir tadı var. Tuvalet kağıtları tekli satılıyor burada. 14,5 bu ikili hemen bitmiyor. Buradaki tuvalet kağıtları çok ince. Çoklusundan gösterelim bir tane. Çoklusu da 43. Temel ihtiyaç. 25K. Bu abla var burada bir tane böyle. Kendi Pepsodent Aynen. 17. Kendi markaları büyük ihtimalle. Galiba. Colgate var, o da 46,5. 46,5. Çok çeşitli krem reyonu var ve vazelin reyonunun büyüklüğüne bakın. Mesela şöyle işte genel fiyatlar. Oldukça da büyük. Ben şimdi bir tane şundan alacağım. 59'muş bunlar. Bizdekinden küçük ama 290. Şurada bir tık daha küçük türü var. 160 ml 32. Dove'lar var. 82. Yine Eldor markasının Sunsilk. Asya pazarında Sunsilk olarak çıkmış. 43,5. Aynı ama içeriği. Rejoice bizde de olan mesela 60'mış. Bu da saç kremi 29 falan. Genel fiyatlar böyle yani. Deodorantlar da Türkiye'den daha uygun burada. Sıcak hava daha çok satılıyor büyük ihtimalle. Fiyatlar genel olarak böyle işte 34K, 50K civarı. Çok çeşit de bayağı var bence. Evet, size saç boyaların önünden kapanış çekiyorum. Ben 7 numara kumral kullanıyorum bu arada. Annem öyle kullanıyordu. Giderdim bakkala 7 numara kumral almaya. Neyse. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Burası genel olarak uygun sayılabilecek bir süpermarket. Bizim buraya geleli 40 gün oldu. Biraz fiyat algımız kaydı aslında. Hani siz de yorumlarda belirtirseniz Türkiye'ye göre fiyatlar nasıl, uygun mu, pahalı mı diye. Çok mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarda Görüşürüz. görüşürüz. Ben saç boyamı alayım bir dakika. 7 numara kumral nerede burada?